Merhabalar, kanalıma ve yeni bir örgü videosuna hoş geldiniz. Sizlere bu videomda bu 2-3 yaşa uygun bebek yeleğimin anlatımını yapmak istiyorum. Yeleğimin önden görüntüsü bu şekilde. Arkadan görüntüsü de bu şekilde. Yapılışı son derece kolay ve tatlı bir model gerçekten. Yeleğimde Lale Bahçesi örgü modelini kullandım. Yakın plandan modelimizin görüntüsü bu şekilde. Gerçekten yapılışı çok kolay, çok hızlı bir şekilde ilerleyen bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar bu yeleği örme konusunda gerçekten hiç tereddüt etmesinler. Rahatlıkla örebilecekleri bir model oldu. Yeleğimize etek ucundan başlayarak 3 parça halinde öreceğiz yeleğimizi. Öncelikle arka parça, sonrasında da önleri öreceğiz. Yanlarda ve omuzlarda dikiş yaparak yeleğimizi tamamlayacağız. Yeleğimi bitirdikten sonra tamamında bütün kenarlarda tığlama yaptım. Video sonunda bu tığlamayı da yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yeleğimin malzemelerine geçecek olursak yeleğimi örerken Alize Baby Best kullandım. 100 gramı 240 metre uzunluğunda bir ip. Şu şekilde 100 gramı 240 metre uzunluğunda. Aynı renkte örmek isteyen arkadaşlar için renk kodu 191. Yaklaşık 2 yumak ip kullandım. İkinci yumağımdan böyle bir parça artmış oldu arkadaşlar. Yeleğimi örerken 3,5 numara şiş kullandım. Siz şiş numaranızı tabii elinizin sıkılığına göre ayarlamanız gerekiyor. 6 tane düğme ile de yeleğimi tamamladım. Bütün örgülerimize başlarken elimizin altında makasımızın, tığımızın, etamin ya da örgü iğnemizin, ayrıca örgü işaretleyicileri gibi aparatlarımızın da elimizin altında bulunmasında fayda var arkadaşlar. Son olarak yeleğimin ölçülerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi bedenimiz 2-3 yaşa uygun, rahatlıkla 4 yaşa kadar kullanılabilecek büyüklükte. Beden genişliğimiz 30 santim. Beden boyu 37 santim. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hazırsanız hemen bu güzelliğin yapımına başlayalım. Yeleğimi örmeye arka parçayla başlıyorum. Arka parçam için şişime 69 ilmek attım. İlmeklerimi 4 diş haroşa ördüm. Şimdi sıra başında örgümün ön yüzündeyim. Bu sırada model kurulumuna başlıyorum. Arka parçam boyunca sıra başındaki 5 ilmek ve sıra sonundaki 5 ilmek haroşa olarak devam edecek. Yan patlar olmak üzere bu kısımlar haroşa olarak devam edecek. Ortada kalan ilmeklerle model kurulumunu yapacağım. Kullanacağım model toplam 4 sırada tamamlanan bir model. Yani her 4 sırada bir motiflerimizi tekrar edeceğiz. Haroşa örgümün kenarlarını bu şekilde göründüğü şekliyle tırtık tırtık olacak şekilde bıraktım. Özellikle dikiş yapacağımız kenarlarda bu tekniği uygulamamız gerekiyor. Daha düzgün dikişler elde etmek için. Şimdi başlarken buradaki tekniği de size göstereceğim. Bu şekilde tırtık tırtık görüntü elde etmek için sıra başındaki ilk ilmeğimizi alırken ip şişimizi böyle bu kısımdan değil de ipimiz sağ tarafta kalacak şekilde şuradan şişimizi batırarak ilk ilmeğimizi alırsak ipimiz bu şekilde önden arkaya doğru geçmiş. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bu şekilde olacağı için burada bir tırtık görüntüsü elde etmiş olacağız. Ben haroşalarımı devamlı düz örerek yapıyorum ve sıra başında ilk ilmeklerimi örmeden alarak yapıyorum. Bu şekilde benimle birlikte uygulayabilirsiniz. Söylediğim gibi sıra başındaki ilk 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Devamlı haroşa olarak bu kısma devam edeceğim. Şimdi model kurulumuna başlıyorum. İpimi öne alıyorum ve sıradaki 3 ilmeğimi öncelikle ters olarak örüyorum. Ön yüzde model kurulumunun ilk sırasındayım. 3 ilmeğimi ters olarak ördükten sonra ipimi arkaya alıyorum. Önümdeki ilmeği
düz olarak örüyorum. Ama bu ilmeğimi sol şişimden çıkarmıyorum. Bir kere daha şöyle şişimin üzerine dolama yapıyorum ve aynı ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. Ve şişimden çıkarıyorum. Böylece bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Şimdi tekrar ipimi öne alıyorum ve sıradaki 3 ilmeğimi ters örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Önümdeki ilmeği, şurada yaptığım işlemi tekrar edeceğim. İlmeğimi bir kez düz olarak örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum ve tekrar aynı ilmeği örüyorum. Böylece bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Modelimin ilk sırasında takip edeceğim sıralama bu şekilde olacak. Bir kez daha uygulayalım birlikte. 3 tane ters örüyorum. Sonrasında bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3. Tekrar 3 ters. Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bu sıramın sonunda en son 3 tersle model kurulumunu bitirdikten sonra kalan 5 ilmeğimi yine başta olduğu gibi haroşa olarak örerek sıramı tamamlayıp bir sonraki arka yüzüme geçiyorum. Sıra sonunda sol şişimde 5 ilmeğim kaldı. Burada model uygulamasında en son 3 ters örerek modelimi tamamladım. Şimdi kalan 5 ilmeğimi başta olduğu gibi haroşa olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Ve arka yüzüme geçiyorum. Örgümün arka yüzünde modelimin ikinci sırasındayım. Sıra başında ilk 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu sırada yapacağım işlem ilmeklerimi ilmek yönüne göre örmek olacak. Önümdeki 3 düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpimi öne alıyorum. Ön sırada, bir önceki sırada bir ilmekten 3 ilmek çıkararak oluşturduğum bu ilmekleri bu sırada ters olarak örüyorum. Tekrar önümdeki 3 düz ilmeği düz olarak örüyorum. Ve çıkardığım 3 ilmeği de ters olarak örüyorum. Yani bu sırada 3 düz, 3 ters, 3 düz, 3 ters olmak üzere örgümü tamamlıyorum. Sıranın sonunda şurada yine 3 düzle model kurulumunu bitireceğim. 3 düzden sonra 5 ilmek haroşamı da örüp bu sıramı tamamlayacağım ve bir sonraki ön yüze geçiş yapacağım. Örgümün bir sonraki ön yüzündeyim. Modelimin 3. sırasına başlayacağım. Şu an modelimin görüntüsü bu şekilde. Öncelikle sıra başındaki 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Beş haroşadan sonra ipimi öne aldım. Sıra başında 2 tane ters örüyorum. 1, 2. 2 ters ördükten sonra tekrar ipimi arkaya aldım. Şimdi sol şişimde önümdeki şu 5 ilmekte yapacağım işlem şu şekilde olacak. Buradaki 2 ilmeği birlikte alarak öreceğim. Sonrasında ortada kalan ilmeği tek olarak öreceğim ve kalan 2 ilmeği de yine birlikte alarak öreceğim. Yani buradaki 5 ilmeği tekrar 3 ilmeğe düşürmüş olacağım. Baştaki 2 ilmeği birlikte alırken ilmeklerimin sol kısmından şuradan şişimi batırıyorum. Ve bu 2 ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum. Sonrasında aradaki bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve tekrar sıradaki 2 ilmeği
birlikte alacağım. Bu defa birlikte alırken sol tarafa bakacak, sol tarafa doğru yatacak şekilde alacağım. Şu baştaki 2 ilmeği birlikte alırken sağa doğru bakacak şekilde, sağa doğru yatacak şekilde ilmeklerimi birlikte almıştım. Diğer tarafta yaparken sola doğru bakacak şekilde ilmeklerimi birlikte alacağım. Bu şekilde yapmak için şuradaki düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Ve bu ilmeği arkasındaki ters ilmekle birlikte şöyle şu şekilde birlikte alarak örüyorum. Ve bu şekilde bir görüntü elde etmiş oluyorum. İpimi öne alıyorum ve arada bir ilmek ters örüyorum. Tekrar ipimi arkaya aldım ve buradaki motifimi tekrar edeceğim. Baştaki 2 ilmeği ilmeklerimin solundan, şu kısımdan birlikte alarak örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Ve diğer 2 ilmeği de öncelikle düz ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Ve 2 ilmeği bu şekilde birlikte alarak örüyorum. Tekrar arada bir ters örüyorum. Ve tekrar motifimi tekrar edeceğim. Bir kez daha birlikte uygulayalım. Şimdi benim örgümün alış yönünden dolayı ilmeklerim bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Ama sizin eğer siz şu şekilde diyelim ki şuradan şöyle sol kısımdan ipinizi alarak bu şekilde örüyorsanız sizin ilmeklerinizin görüntüsü daha farklı olacaktır. O şekilde örenler için şimdi ilmeklerimi o yönde çevirerek bir göstermek istiyorum. Bu şekilde örenler için düz ilmeklerinin yönü şuradaki 5 ilmeği ben çevireyim. Daha doğrusu bütün ilmeklerinin yönü bu şekilde olacaktır. Şöyle gözükecektir. Eğer sizin dediğim gibi örgünüzün alış yönünden dolayı bu şekilde ise siz öncelikle şu 2 ilmeğinizin yönünü bu şekilde çevirmeniz gerekiyor. Sonrasında bu 2 ilmeği benim yaptığım gibi sol kısımdan ilmeklerinizi birlikte alarak öreceksiniz. Sonra bir ilmeğinizi düz olarak öreceksiniz. Bu tarafta sizin ilmeğiniz zaten bu şekilde gözüktüğü için çevirme işlemi yapmanıza gerek yok. Bu ilmeği arkasındaki ters ilmekle birlikte şu şekilde birlikte alarak örmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi aynı görüntüyü elde etmiş olduk. Yani ipini sol kısımdan şuradan alarak örenler de rahatlıkla bu modeli bu şekilde örebilirler arkadaşlar. Birlikte 3 motif uygulamış olduk ve tekrar bir ters örüp bir sonraki motifimi yapıyorum. Üçüncü sıramızda bu şekilde olacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar uygulamaya devam ediyorum. Sıra sonunda aynı şekilde başta şurada 5 haroşeden sonra 2 ters örerek şuradaki motif uygulamasına başlamıştım. Sıramı tamamlarken yine aynı şekilde buradaki son model uygulamasından sonra 2 tersim kalacak. Onları 2 ters olarak öreceğim. Kalan 5 ilmeğimi de haroşa olarak örüp bu sıramı da tamamlayıp bir sonraki arka yüzüme geçeceğim. Bir sonraki arka yüzüme geldim. Modelimin 4. ve son sırasındayım. Bu sırayı tamamladığımda ilk motiflerim tamamlanmış olacak ve bir sonraki sırada tekrar aynı motifime başlangıç yapacağım. Sıra başında 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Pardon, ipim arkada kalacak, düz olacak çünkü ilmeklerim. Sıradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 düzden sonra bir tane ters örüyorum. Ve tekrar 3 düz örüyorum. Ve bir ters. Yani bu sıramı 3 düz, bir ters
3 düz, bir ters olacak şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Sıranın sonuna geldiğimde şurada yine 3 düzle model kurulumunu tamamlamış olacağım. 3 düzden sonra 5 haroşamı da örüp sıramı tamamlayacağım. İlk motiflerimi oluşturmuş ve bir sonraki ön yüze geçmiş olacağım. Modelimizi birlikte 4 sıra örmüş olduk arkadaşlar. İlk motiflerimizi oluşturduk. Söylediğim gibi modelimiz her 4 sırada bir tekrar edecek. Şimdi başlayacağım. Ön yüzdeyim. Bu sırada şuradaki ilk sıramın anlatımına geri dönüş yapacağım. Oradan itibaren 4 sırada yaptığım anlatımı tekrar ederek ikinci motiflerimi de aynı şekilde oluşturarak devam edeceğim arkadaşlar. Arka parçam kol kesim hizasına kadar istediğim uzunluğa gelene kadar motiflerimi her 4 sırada bir tekrar ederek örüp geliyorum. Yeleğimin arka parçasının modelli kısmını tamamladım arkadaşlar. Modelim şu şekilde. Şuradaki ilk haroşa dişten itibaren saydığımda toplam 41 diş haroşa olana kadar modelli bir şekilde örmeye devam ettim. Son haroşayı yaptıktan sonra son haroşa dişten sonra bir ön yüz daha ördüm ve buradaki son motifimi şöyle gördüğünüz haliyle tamamlamış oldum. Ve arka yüzüme geçtim. Bu arka yüzden itibaren artık bütün ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Yeleğimin üst kısmı tamamen haroşa örgüden oluşacak. Hem ön yüzde hem arka yüzde sürekli haroşa örerek devam edeceğim. Ben haroşalarımı düz olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Siz eğer sürekli ters alarak örüyorsanız o şekilde de devam edebilirsiniz. Hiçbir farklılık oluşmaz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu sıradan itibaren bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Kol kesimini birkaç sıra yukarıda yapacağız. Bu şekilde arka yüzü örüp bitirdiğimizde ön tarafta bir diş haroşa görüntüsü elde etmiş olacağız. Şimdi ön yüzde toplamda 4 diş haroşa olana kadar herhangi bir işlem yapmaksızın bu şekilde ilmeklerimizi haroşa olarak örüp gelelim. 4 diş haroşa örüp geldim. Şimdi bu sırada kol kesimine başlıyorum. Kol kesimlerimizi tek sırada yapıp tamamlayacağız arkadaşlar. Bir defada bütün ilmeklerimizi keserek kare bir kesim yapacağız. Bu sıranın başında sıra başındaki ilk 5 ilmeğimi kesip ilerleyeceğim. Diğer tarafta da bir sonraki sıra başında kesim yapacağım. Her iki taraftan bu şekilde kesimlerimi tamamlamış olacağım. Örerek kesme tekniğini kullanarak ilmeklerimi eksiltiyorum, kesiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındakini ördüm. İlk ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçirerek bir ilmek kesmiş oldum. Bir sonraki ilmeğimi örüyorum. Önceki ilmeği diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Öncekini diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. 3 tane yapmış olduk. 4 ve 5. Böylece 5 ilmek kol kesimimizi yapmış olduk. 5 ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi örüyorum ve bir sonraki arka yüzüme geçiyorum. Sıramı tamamlayıp bir sonraki arka yüze geçiyorum. Şimdi aynı şekilde 5 ilmek de bu tarafta keseceğim. Sıra başında ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındaki ilmeğimi örüyorum. Önceki ilmeğimi diğerinin üzerinden geçiriyorum. Bir tane kestim. 2 3 4 ve 5. Her iki taraftan böylece 5 ilmek kesmiş oldum. Kalan ilmeklerimi normal şekilde haroşa örerek örgüme devam edeceğim. Kol kesimimiz bu şekilde arkadaşlar. Tek seferde dediğim gibi tek sırada kesimimizi yapıp bitirdik. Örgüme aynı şekilde haroşa olarak devam edeceğim. Belli bir süre
Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örerek devam edeceğim. Herhangi bir farklı işlem yapmayacağım. Boyun için bir kesim yapacağım. O kısma gelene kadar, boyun oyuntusu yapacağım kısma gelene kadar dediğim gibi ilmeklerimi normal şekilde haroşa olarak örerek örgüme devam ediyorum. Yeleğimin arka parçasını boyun oyuntusunu yapacağım kısma kadar örüp geldim. Şuradaki ilk haroşa dişten itibaren saydığımda toplam 27 diş olana kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi şişimdeki ilmekleri 3'e ayırdım. Kenarlarda 19 ilmek, ortada 21 ilmek bırakarak 3'e ayırdım. Kenarlardaki ilmeklerim omuzlar olacak. Ortada kalan 21 ilmeği boyun için keseceğim. Omuzları birkaç sıra daha ördükten sonra arka parçamı tamamlamış olacağım. Örgümün ön yüzünde sıra başındayım. İlk ayracımın bulunduğu noktaya kadar ilk 19 ilmeğimi normal şekilde öreceğim. İlk omzumu örmüş olacağım. Sonrasında ortada kalan ilmeklerimi keseceğim boyun için. Birlikte ilk 19 ilmeğimizi örelim. ...19 ilmeğimi ördükten sonra ayracımı çıkardım. Sıradaki 21 ilmeğimi boyun için keseceğim. Bir sonraki ayracın olduğu noktaya kadar, sonda 19 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi keseceğim. İlmeklerimi keserken örerek kesme tekniğini kullanacağım. Önümdeki ilmeği örüyorum. Sonrasında bir ilmek daha örüyorum. Önceki ilmeği diğerinin üzerinden bu şekilde geçirerek, başa alalım. Önceki ilmeği diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Tekrar bir ilmek örüyorum. Önceki ilmeği diğerinin üzerinden bu şekilde geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek kesiyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek kesiyorum. Bu şekilde sol şişimde toplamda 19 ilmek kalana kadar bütün ilmeklerimi kesip geliyorum. Boyun ilmeklerimi kestim. Şişimde toplamda şuradaki bir ilmekle beraber 19 ilmek kalmış oldu. 1 artı şurada 18 şeklinde. Şimdi omzumu sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi örüyorum. Omuzlarımı ayrı ayrı öreceğim arkadaşlar. Öncelikle bu omzumu örüp bitireceğim. Sonrasında da diğer omzuma tekrar ipimi bağlayarak diğer omzumu tamamlayacağım. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Haroşa olarak devam edeceğim. Bu kesimi yaptıktan sonra 3 diş haroşa olana kadar örüp geleceğim arkadaşlar. Birlikte 3 diş haroşa örüp geliyoruz. Boyun kesimi yaptıktan sonra omzumu 3 diş örüp geldim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Bu sıramı öreceğim ve omuz kesimini arka sırada yapacağım. Arka tarafta yapacağım. Dikiş yapıldığında daha muntazam bir görüntü elde etmek için omuzlardaki kesimlerimizi hep arka tarafta yapacağız. Şimdi bu sırayı sıra sonuna kadar örüyoruz. Arka yüzüme geçiyorum ve ilmeklerimi şimdi keseceğim. Yine aynı şekilde örerek kesme tekniğini kullanarak kesiyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldığım ilk ilmeğimi onun üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum. Bir ilmek kesiyorum. Bir ilmek örüyorum.
bir ilmek kesiyorum. Hemen bitirip ön taraftaki görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Kesimimizi tamamladık. Şöyle ön taraftan baktığımızda bu şekilde bir görüntü elde etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi omuzları birleştirme yaptığımızda burada muntazam bir görüntü elde etmek için kesimlerimizi bu şekilde arka tarafta yapacağız. İlk omzumuzu bu şekilde tamamladık. İlk omzumuzu tamamladık. Buradaki ipimi dikiş yapmak için birazcık uzun bırakacağım. O şekilde keseceğim. Şöyle birazcık. Omuz için bırakıyorum. Ve şimdi diğer omzuma geçiş yapacağım. Onu da aynı şekilde öreceğim. Şimdi şu noktaya örgümü çeviriyorum arka yüzünü. Şu noktaya ipimi bağlayıp bu omzumu da aynı şekilde ön taraftan bakıldığında 3 haroşa diş olana kadar örüp geleceğim. Diğer omzumu da 3 diş örüp geldim. Şimdi sıra başında, ön yüzde sıra başındayım. Yine aynı şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi örüp arka yüzde kesimimi yapacağım. Birlikte sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim. Arka yüzümüze geçelim ve ilmeklerimizi diğer omuzumuzla aynı şekilde kesiyoruz. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde keselim. Bu omzumuzda da ipimizi yine aynı şekilde dikiş için biraz uzun bırakıp bitiriyoruz arkadaşlar. Omuzlarımızın kesimini yapıp arka parçamızı tamamladık arkadaşlar. Parçamız bu şekilde. Şimdi hemen ön parçaların yapımına başlayalım. Yeleğimizin öncelikle sağ ön parçasını örelim. Parçamız için şişimize toplamda 37 ilmek atarak başlıyoruz. İlmeğimizi atmak için kullandığımız şu bu tarafta kalan ipimizi normalden biraz uzun bırakalım. Çünkü daha sonra dikiş yapmak için bu ipi kullanacağız. Şimdi şişimize 37 ilmek atalım. İlmeklerimizi arka parçada olduğu gibi toplam 4 diş haroşa örüp geliyoruz. Sağ ön parçama 37 ilmekle başladım. İlmeklerimi 4 diş haroşa örüp geldim. Şu an ön yüzde sıra başındayım. Bu sırada model kurulumuna başlıyorum. Hem de bu sırada ilk iliğimi de açacağım. Kız bebekler için ördüğümüz için sağ ön parçamızda ilik açma işlemini yapıyoruz. 4 diş haroşadan sonra ilk iliğimi burada açıyorum. Bundan sonra her 11 dişte bir iliklerimi açacağım. Toplamda 6 adet ilik açacağız örgümüz bitene kadar. Şimdi sıra başında ilk 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir tane dolama yapıyorum iliğim için ve sıradaki 2 ilmeğimi ilmeklerimin sol kısmından şuradan birlikte alıyorum. İlk iliğimi açmış oldum ve burada
5 ilmek haroşa örmüş oldum. Arka parçamda olduğu gibi kenarlardaki 5'er ilmekler haroşa olarak devam edecek. Ortada kalan ilmeklerle model kurulumuna başlayacağım. Bu ön parçamızda da ilk 4 sıramızı birlikte örelim. İlk motiflerimizi birlikte oluşturalım. 5 ilmek haroşadan sonra ipimi öne alıyorum ve 3 ilmek ters örüyorum. 3 tersten sonra önümdeki ilmeği tekrar ipimi arkaya alıyorum. Önümdeki ilmeğin içinden batıyorum ve bu bir ilmekten 3 ilmek çıkararak devam edeceğim. Düz olarak bir tane ilmeğimi örüyorum ama şişimden çıkarmıyorum. Bir tane doluyorum ve aynı ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Böylece bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Tekrar arada 3 ters örüyorum. Ve aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 1, 2, 3. Tekrar 3 ters. Bu şekilde ilk sıramı ön yüzde tamamlıyorum. Dediğim gibi sıra sonuna geldiğimde şurada motifimin son 3 tersle motifimi bitireceğim ve kalan 5 ilmeği yine haroşa olarak örerek sıramı tamamlayacağım ve arka yüzüme geçiş yapacağım. Ön yüzde modelimin ilk sırasını örüp arka yüzüme geçtim. Modelin ikinci sırasındayım. Arka yüzde yapacağım işlem bütün ilmeklerimi ilmek yönüne göre örmek olacak. Sıra başındaki ilmeklerimi 5 haroşamı örüyorum. 5 haroşadan sonra sıradaki 3 düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 düzden sonra ön taraftayken bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduğum ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yani 3 düzden sonra 3 ters örüyorum. Tekrar 3 düz, 3 ters, 3 düz, bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Sıra sonunda yine 5 ilmek haroşamı örüp bir sonraki ön yüze geçiş yapıyorum. Bir sonraki ön yüzde modelimin 3. sırasındayım. Sıra başındaki haroşa ilmeklerimizi örelim. 5 ilmeğimizi örelim. Burada ilk ilmeğimizi bir önceki sırada açtık. Dilerseniz buraya bir ayraç takabilirsiniz. Bir sonraki ilik açma işlemini size hatırlatıcı olacaktır. Dediğim gibi bundan sonra 11 diş arayla iliklerimizi açarak devam edeceğiz bu pat kısmında. Modelimizin 3. sırasındayız. 5 ilmekten sonra ipimi öne aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Önümdeki 5 ilmekle yapacağım işlem 2 ilmeği birlikte almak, ortadaki ilmeği tek olarak örmek ve sonra 2 ilmeği yine birlikte alarak düz olarak hepsini örmek olacak. Öncelikle sıradaki 2 ilmeğimi ilmeklerimin solundan ikisini birlikte alarak örüyorum. Bir tane düz örüyorum ve sıradaki 2 ilmeği öncelikle öndeki düz ilmeğin yönünü bu şekilde çeviriyorum ve 2 ilmeğimi birlikte alarak örüyorum. Böyle bir görüntü elde ediyorum. Arada bir ilmek ters örüyorum ve tekrar motifimi tekrar edeceğim. Şöyle baştaki 2 ilmeğimi birlikte aldım. Sonrasında bir tane düz örüyorum ve sonda kalan 2 ilmeği yine aynı şekilde düz ilmeğin yönünü çevirerek birlikte alarak örüyorum. 3. sıramı da bu şekilde tamamlayıp geliyorum. 3. sıramı da tamamladım ve bir sonraki arka yüze geçiyorum. Modelimin 4. ve son sırasındayım. Bu sırayı ördüğümüzde biliyorsunuz motiflerimiz oluşmuş olacak. İlk 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Sırada şimdi 3 tane düz örüyorum. Ve bir ters. 3 düz, bir ters. 3 düz, bir ters olacak şekilde
sıramızı tamamlıyoruz. Bu son sıramızda bu şekilde tamamlayıp geliyoruz. Birlikte ilk 4 sıramızı ördük. İlk motiflerimizi oluşturduk. Aynı şekilde devam edelim örgümüze. Arka parçamızda olduğu gibi şu kenar haroşeleri şu ilk haroşe dişten itibaren 41 diş olana kadar şu kısma kadar ön parçamızı örüp geleceğiz. İliklerimizi açmayı unutmayalım. Bundan sonra her 11 dişte bir iliklerimizi açarak devam edeceğiz. Söylediğim kısma kadar örgümüzü örüp geliyoruz. Yeleğimin sağ ön parçasını yine arkayla aynı şekilde kenarlar 41 diş oluncaya kadar örüp geldim. 41 dişten sonra bir ön yüz daha ördüm ve buradaki son motifimi tamamladım. Şimdi arka yüzde sıra başındayım. Bu sırada bütün ilmeklerimi haroşaya çevirerek devam edeceğim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüp gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi haroşaya çevirip geldim. Şimdi ön yüzde sıra başındayım. Toplam 4 diş haroşa oluncaya kadar ilmeklerimi örüp geliyorum. Model bitiminden sonra 4 diş haroşa örüp geldim. Bu benim sağ parçam ve kol kesimini bu tarafta yapacağım. Şu an ön yüzde sıra başındayım. Bu sıra sonuna kadar örüp diğer yüze geçtiğimde bu kısımda kol kesimini yaparak devam edeceğim. Ön yüzde sıramı tamamlayıp arka yüze geçiş yapacağım. Kol kısmına gelmiş oldum. Şimdi kenardaki 5 ilmeğimi kol için keseceğim. Arkada olduğu gibi kol ve yaka kesintilerimi tek bir sırada bir defada kesip bitireceğim arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi örüyorum ve önceki ilmeği onun üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek örüyorum ve bir ilmek kesiyorum. 2 3 4 ve 5. Burada kolum için 5 tane eksiltme yaptıktan sonra örgüme normal şekilde herhangi bir işlem yapmadan devam edeceğim. Bir süre bu şekilde öreceğim. Yaka kesimini yapacağım kısma kadar, o uzunluğa gelene kadar bütün ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Ön parçamı yaka kesimini yapacağım kısma kadar örüp geldim arkadaşlar. Şöyle toplam 6 tane ilik açarak ön kısmı tamamladım. Şuradaki ilk haroşa dişten itibaren sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 haroşa diş olmuş. Şuradaki model bitiminden itibaren saydığımda 20 haroşa diş olana kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi yaka ilmeklerimi keseceğim. Omuz ilmeklerimi bir süre daha örerek parçamı tamamlıyorum. Yaka kısmım için 13 ilmeğimi keseceğim. Geriye 19 ilmeğim kalacak omzum için. Onları bir süre daha öreceğim dediğim gibi. Birlikte 13 ilmek kesiyoruz. Yedi. Sayarak ilerliyorum. Şimdi bir sayalım. Kaç ilmeğim kalmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bu ilmeğimle beraber 19 ilmeğim kaldı ve yaka kesimini tamamladım arkadaşlar. Şimdi kalan o 19 ilmeğimi 10 haroşa diş daha ördükten sonra ön parçamı tamamlayacağım. Yani şuradaki ilk haroşa dişten itibaren saydığımızda 30 diş olana kadar ilmeklerimizi örüp geliyoruz.
Ön parçamın üst kısmını şuradaki ilk haroşa dişten itibaren 30 diş haroşa oluncaya kadar ördüm. Şuradan son yaka kesiminden sonra 10 diş daha örüp tamamladım arkadaşlar. Şimdi artık omuzunu da keserek parçamı tamamlayacağım. Arka parçamızdayken omuz kesim işlemini arka yüzdeyken, örgümüzün arka yüzündeyken yapmıştık. Burada da aynı şekilde yapacağız. Şu an ön yüzde sıra başındayım. Bu sıramı sıra sonuna kadar öreceğim. Arka yüze geçip kesimimi yapacağım. Arka yüze geçtim. Bütün ilmeklerimi kesip parçamı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi kesip geliyorum. Örgümün arka yüzünde kesim yaparak parçamı tamamladım. Ön yüzdeki görüntü bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet. İlk ön parçamızı tamamlamış olduk. Sağ ön parçamızı tamamladık. Şimdi diğer ön parçamızı da aynı şekilde başlayarak öreceğiz. Diğer parçamıza da aynı şekilde başlayacağız. Aynı şekilde öreceğiz. Tek farkı iliklerimizi bu parçada açtık. O parçayı iliksiz bir şekilde örerek devam edeceğiz. Ve tabii ki üst kısımda kol ve yaka tarafları yer değiştirerek diğer sol ön parçamızı da aynı şekilde örüp geliyoruz. Diğer ön parçamı da örüp geldim arkadaşlar. Şimdi artık geriye parçalarımızı birleştirmek kaldı. Örgümüzün yanlarında ve omuzlarda dikiş yaparak yeleğimizi tamamlıyoruz. Yeleğimin öncelikle omuzlarını birleştireceğim. Bu yüzden parçalarımı böyle tersi tersine denk gelecek şekilde yerleştirdim. Omuz kısmında ipimi sabitledim. Dikiş yapmadan önce ipimi şöyle bir esnetiyorum. Parçalarımı bu şekilde karşılıklı tutuyorum. Şurada görmüş olduğunuz şu kesim iplerimizi şunları kullanacağız. İpim bu tarafta. Şimdi öncelikle hemen yanındakine, buradan yanındakine, şuraya batış yapıyorum. Buradan karşıya, tam karşındakine değil de bir öncekine geçiş yapıyorum. Şöyle. Şu kısma. Yani hemen şu karşı, normalde bu ipin karşısı burası. Ama ben bir öncekine batıyorum. Şimdi tekrar yanındakine, buradan ilk etaptaki ipe geçiş yapıyorum. Şöyle yakın plandan birlikte yapalım. Şu an bakın karşılıklı duruyor. Yani karşılıklı batmış oldum. Ne yapıyorum? Hemen yanındakine batış yapıyorum. Şuraya batış yapıyorum. Buradan karşısındakine değil, bir öncekine geçiş yapıyorum. Ardından hemen yanındakinden ilk ipe geri dönüş yapıyorum. Bu şekilde. Buradan öncekine, sonra yanındakinden yine ilk, yani tam karşısına tekrar. Böyle bir görüntü elde etmemiz gerekiyor. Hemen arka yüzde çevirip size göstermek istiyorum elde ettiğimiz, yani ön yüzde elde ettiğimiz görüntüyü. Böyle görünecek arkadaşlar. Şu kısım dikiş yaptığımız kısım.
Gördüğünüz gibi ön tarafta ve arka tarafta herhangi bir kabarıklık olmadan muntazam bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Sanki burada örgümüz devam etmiş gibi, hiç dikiş yokmuş gibi bir görüntü elde etmiş olacağız. Bu şekilde dikişimizi yaptığımızda. Birlikte biraz daha ilerleyelim. Bakın şöyle hemen ipimin bu tarafta, hemen yanındakine batış yapıyorum. Ama bunun karşısındakine değil, bir öncekine batış yapıyorum. Sonra tekrar yanındakine ve bu sefer yine karşısına, şuraya geri dönmüş oluyorum. Tekrar şöyle göstermek istiyorum sizlere. Evet. Omuz dikişlerimizi bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Diğer omzumuzu da aynı şekilde dikip geliyoruz. Yeleğimizin omuz dikişlerini bu şekilde tamamladık. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi sıra geldi yan dikişlerini yapmaya. Yan dikişlerimizi ön yüzde yapacağız. İpimi şuraya sabitledim. Yan dikişlerimizi yaparken şöyle burada görmüş olduğunuz karşılıklı tırtıkları karşılıklı batış yaparak dikişimizi yapacağız. Yine iç tarafta da hiçbir kabarıklık olmayan güzel bir dikiş elde etmiş olacağız. Hemen buradaki ilk haroşa dişlerden itibaren karşılıklı alıyorum. Bir sağdan, bir soldan şöyle en uçtaki haroşa dişlerin şu tırtıklarından alarak dikişimi tamamlıyorum. Çok yavaş bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Şöyle arkadaşlar, elde ettiğimiz görüntü bu şekilde. İç taraftan da bakıldığında yine aynı şekilde dikiş yokmuş gibi hoş bir görüntü elde etmemiz gerekiyor. Her iki tarafta dikişlerimizi tamamlayıp geliyoruz. Yeleğimin yan dikişlerini tamamladım ve düğmelerimi diktim. Kenarlardaki görüntümüz bu şekilde. Şimdi son olarak tığlamasını yapacağız. Bu tığlama işlemi isteğe bağlı arkadaşlar. Siz dilerseniz bu haliyle sade bir şekilde de bırakabilirsiniz. Tığlamamızı da yapıp yeleğimizi tamamlayacağız. Yeleğimizin tığlamasına sol ön parçada şu alt kısımdan, köşeden başlayacağız arkadaşlar.
İpimi buraya sabitliyorum. Bu ipimi de buradan yürüterek burada kaybedeceğim. Şimdi ipimi sabitledikten sonra önümdeki şuradaki ilk göze değil hemen yanındakine batış yapacağım. Bir tane tığımın üzerine doluyorum. Bir göz atlayıp ikinciye batış yapıyorum. Tığımın üzerinde bulunan şu 3 tane ipimi tek seferde çekeceğim. Tekrar bir tane doluyorum. Aynı yere ikinci kez batış yapıyorum. Tığımın üzerinde bulunan iplerimi normalde ikili trabzanda olduğu gibi 2 defada değil de tek seferde çekiyorum. Üçüncü kez şimdi doladığım aynı noktaya bir defa daha batış yapıyorum. 3 defa aynı noktaya batmış oluyorum. Şimdi önümdeki ilk gözü atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Önümdeki ilk gözü atlıyorum. İkinciye batış yapıyorum. Yani her defasında geçiş yaparken bir göz atlayıp diğerine batış yapıyoruz. Sık iğnemden sonra birinci gözü atlıyorum. İkinci göze batış yapıyorum. Yine aynı şekilde bir göze 3 defa batış yapacağız. Tığımızın başına ipimizi dolayacağız ama tek seferde çekeceğiz. 1 2 3 Tekrar bir göz atlıyorum. İkinci göze sık iğne yapıyorum. Tekrar tığımı üzerine ipimi alıyorum. Bir göz atlıyorum. İkinci göze 3 defa batış yapıyorum. 1 2 3 Bir göz atlıyorum. İkinci göze sık iğne. Bir göz atlıyorum. İkinci göze 3 defa batış yapıyorum. 1 2 3 Tekrar bir göz atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Böyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar tığlamamızda. Bu şekilde buradan başladım. Bütün kenarlarda devam edeceğim. İpimi hiç koparmadan bütün kenarlarda böylece devam ederek tığlamamı yapacağım. Şu alt kısmı bitirdikten sonra ön kenarlara geçeceğim. Bu kenarlarda da yine aynı şekilde eşit aralıklarla olacak şekilde birine atlayıp birine batış yaparak devam edeceğim. Sonrasında yaka kısmına geçmiş olacağım. Yakadan aynı şekilde devam edeceğim. Tekrar şu düğmelerin olduğu ön kısımda tığlamamı bitireceğim ve tekrar aynı noktaya gelip tamamlayacağım arkadaşlar. Buradaki tığlamamı bitirdikten sonra kollarda da yine aynı şekilde. Kollarda da şuradan alt kısımdan, alt ortasından şuradan başlayarak tığlamalarımı yapıp kollarımda da aynı şekilde bütün kenarlarda tığlama işlemimizi tamamlayıp geliyoruz. Son olarak tığlamalarımı yaparak yeleğimi tamamladım. 2-3 yaşa uygun, yaklaşık 4 yaşa kadar giyilebilecek ölçüde bir güzellik oldu. Videomu ve kanalımı beğendiyseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açtığınızda yeni yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.